kolay bir şey değil burada oynamak. Maça da dengeli bir oyuna başladık. Topa sahip olarak başladık. Oyun planımızı oyuncular iyi uyguladığı için mutluyum. Ama pozitifleri yanımıza alıp negatiflere konsantre olmamız lazım. Bu kadar basit 2 gol yemek, prensiplerden ufak tefek 1-2 pozisyon verdik. Buraları daha dikkatli oynamanız lazım. Eğer bir maça bu kadar hakim oynuyorsanız karşılığında daha önemli skorlar almanız lazım. Oyuncularım gençler. Onlara maçtan önce de söyledim. Ben 19 yaşındayken Bordo'da kırmızı kart görüp maçı mahvetmiştim. O yüzden onların hata yapma haklarını ellerinden almayacağım. Ama dediğim gibi negatiflere konsantre olmalıyız. Eğer daha üst seviyeye gitmek istiyorsak bu kadar basit 2 gol yemeyeceğiz. Daha iyi birebir oynayacağız. Çünkü birebirin taktikle alakası yok. Onların tercihleriyle, enerjileriyle alakası var. Onun dışında söylemem gereken en önemli şey, tur daha hiçbir zaman bitmedi. Beşiktaş çok büyük bir takım, çok büyük bir camia. Orada da en az burası kadar buradan daha iyi mücadele etmemiz gerek. Oyuncularımdan bunu umuyorum. Umarım böyle bir durum olur. Dediğim gibi ben skor olarak mutlu edeceğimi söylemedim. Oyun olarak mutlu edeceğimi söyledim. O yüzden bununla ilgili çok mutluyum. İyi oyun oynuyoruz. Oçeretko'ya gelince maçtan önce yaptığımız analizde, konuştuğumuzda, baktığımız verilerde koşu mesafesi, planımıza uyması, taktik olarak davranması, şunu söyledik. Tabii ki Pedri, Bodarenko, Sudakov, elimde muhteşem 8 numaralar var. Ama eğer bazen hayatta kaybedeceksiniz, doğrularla kaybedeceksiniz. Maçtan önce ekibime şunu dedim. Eğer 5-0'da kaybetsek Oçerenko ile kaybedeceğiz. Çünkü çok çalışıyor, çok istiyor ve hak ediyor. Ben oyuncularıma bunu söyledim. Size karşı adaletli olacağım. Tabii bir hocanın adaletli olması sadece antrenman performansıyla veya maç performansıyla belli olmaz. Stat, atmosfer, ambiyans, birçok şey, takımın durumu, karşı takımın durumu. Ama Oçeretko'dan çok memnunum. Alisson'a gelince senin gibi düşünmüyorum. Daha canavara dönüştüğünü düşünmüyorum. İlk yarının sonunda defansa gelmedi ve faul kazandı Beşiktaş. Gol yiyebilirdik. Of course Ali muhteşem bir oyuncu olacak. Ama önce savunma ve defans yapmalı. Kevin için aynı şey geçerli. Zaten muhteşem bir potansiyelleri var. Ali ve Kevin için gol atmak, asist yapmak normal şeyler. Önemli olan bir takımı başarıya götürecek şeyler, yapmadıklarını yapmaları lazım. Ve bugün bunu da çok iyi yaptılar. Ama hiç en aza indirmeleri lazım. Maksimumda koşup mücadele etmeleri lazım. Ama ikisinin de performansından, üçünün de performansından çok memnunum. Ekibimle konuşup kararla veriyoruz. Yukarıdan kulaklıkla da söylüyorlar. Ama biz oyuna bakıyoruz, skora bakmıyoruz oyuncu değişikliği. Eğer oyunda mutsuzluk olursa bunu yapıyoruz. Ama tabii bu açıkçası Fatih Hoca'dan öğrendiğim bir şeydi. Gördüğünü yapmaktan korkma diye. O yüzden teknik direktörlüğümde bunu uygulamaya çalışıyorum. Gördüğüm şeyi yapmaktan korkmuyorum. Önde de olsak, geride de olsak. Bu bazen tutabilir, bazen kazandıktan sonra bunları anlatmak kolay ama bazen de tutmayabilir. Onun dışında 90 dakikanın 2 dakikası bir oyuncu topa değiyor. Onun dışında da hep savunma yapmak zorundasınız. O yüzden savunma futboldaki her şeydir. Çünkü eğer gol yemezseniz her zaman kazanmak için şansınız vardır. En iyi savunma şekli de topa sahip olmak. Yani oyuncularıma hep bunu söylüyorum. Eğer mutlu olmak istiyorsanız topa sahip olun. Eğlenin ve pas yapın ama doğru pas yapmak lazım. Dribling üzeri pas yapmak lazım. Adamı eksiltmek lazım. Bütün paslarımız bizim planlı. Yani zaten plan dışında bazen görmüşsünüzdür. Pas yaparken de kızdığım olmuştur. Çünkü plan dışındaki pastan rahatsız oluyorum. Çünkü bir sonraki step onun hata yaptırır. Ama planlı pas olduğu zaman herkes nereye gideceğini bildiği için mutlu oluyoruz. Açıkçası Mert'e daha fazla baskı yapmaya çalıştık. Aslında çünkü Mert çok etkili uzun top atıyor ve ikinci yediğimiz golde maalesef bundan yedik. Mert'in bütün toplarına intensif gidelim diye. Yani biz kendi açıkçası karşılama planlarımızı değiştirmedik. Çünkü güvendiğimiz bir karşılama planımız var. Dünyadaki hemen hemen her takıma karşı benzer oynayacağız. Ama elinizde Orkun gibi bir oyuncu varsa bazen bu işi çözerler Getson'da ki Demir Ege'yi de biz tabii takip ettiğimiz için çok beğendiğimiz bir oyuncu. Hatta Kerem Hoca inşallah Demir Ege oynamaz dedi bana maçtan önce. Çünkü ya bizde tabii bakış açısı işte isim değil de oyunculuğa göre olunca dediğim gibi bir planımız oydu, ön alan baskısı. O yüzden değiştirmedik. Ama topu kazanacağımızı biliyorduk. Beklerde temas edeceğimizi biliyorduk. Çünkü iyi beklerimiz var, dinamik beklerimiz var. 36-37 kilometreye çıkan süratte oyuncularımız var. Gençler, onlara potansiyellerini hatırlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bugün bu Azvedo'nun gerçek performansı değil. Muhteşem bir oyuncu. O yüzden dediğim gibi oyuncularıma güvendim birazcık da bazı durumlarda. Bu sene bugün duran top problemi olmadı sanırım. Penaltı. Penaltıdan dolayı şöyle. Penaltı duran top dışında aslında geçen sene ikinci yarının ortasına kadar en az duran toptan gol yiyen takımdık. Sebepleri
sebepleri başkaydı. Şöyle söyleyebilirim. Bu maç planının değişikliğinden, oyuna başlangıç tarafımızdan, oyunu yönünü değiştirmemiz tarafındandı. Bununla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Öteki tarafa gelince de iyi oyuncularımız var ofansif anlamda. Oyuncularımızın defans yönünü geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim ofansla ilgili problem yaşayacağımızı düşünmüyorum bütün sezon boyunca. O yüzden de konsantrasyonumuz daha çok defansa. Oyunda böyle biz İlves'e attığımız Pedrinho'nun attığı golle de aynı şekilde gol attık. Topa sahip olmak önemli ama topa sahip olurken hareketli olmak, savunma arkasına gitmek, half space koşulları çok önemli çünkü alan lazım. Biz sadece top ayağındaki oyuncuya bakmıyoruz, etrafındaki hareketliliğe de bakıyoruz. Doğruyu bulduktan sonra hareket ettiler, doğru hareket ettiler. Yani Beşiktaş'ın oyun zafiyetiyle alakalı bir şey değil. Topa 50 kere 50 pas yapabiliyorsunuz. Dünyanın en büyük takımına karşı da 50 pas yaparsanız pozisyon bulursunuz. Yani sanki aktif dinlenme yapmış gibiydi o sırada. O yüzden ekstra sormak istedim. Bu aktif dinlenme işine ben bir bakayım. Öyle düşünmedim ama bakacağım. Pas yapmak en iyi savunma şekli ya. Yani sen ona aktif dinlenme diyebilirsin. Tabirlere çok takılmak lazım. Ben de en iyi savunma şekli diyorum oyuncularıma ama haksız değilsin yani. Şu anda takımıma odaklıyım. Süper Lig'de çok iyi oyuncular var. Eğer bir eksiğimiz olursa bunu söylerim ama Süper Lig'de çok iyi oyuncular olduğu kesin. Dediğim gibi bir isim verirsem maçın önüne geçmiş olur. Oyuncularımın bugünkü performansına haksızlık etmek istemiyorum ama çıkışta istersen sana söylerim hafta Tamam hocam, teşekkürler. Sana katılıyorum. İki türlü de negatif ve pozitif tarafları var. Biz oyuncularımızda pozitif taraflarını daha ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Tecrübesizliklerinden kaynaklı hatalarının yanında oluyoruz. Onlarla beraber olacağımızı, her zaman beraber hareket edeceğimizi. Kaybederken onların ilk ben yanındayım. Tabii ki saha içinde hata yaptıklarında onları yukarıya çıkartmak için bağırıyorum, çağırıyorum ama soyunma odasında onlar benim en yakınlarım ve onların hata yapma şansları yok. Bütün hatalar benim. O yüzden oyuncularımın tecrübesiz tarafını böyle kapatıyoruz. Öteki taraftan da muhteşem bir potansiyelleri 19 yaşında Ünlü stadında gelip birebir oynayabilmek, bu golleri atabilmek takdire şayan. O tarafı da takdir ediyorum. O pozitif tarafı alacağız. Gün gün gideceğiz. Son olarak da tabii ki tur bitmedi çünkü Beşiktaş geçişten çok fazla gol atan bir takım. Deplasmanda oynayacakları için aynı tehlikede olacaklar. %100 işin bitmediğini ve 0-0'la maça çıkılacağını oyuncularıma, kendi camiama, Shakhtar camiasına söylemek isterim seyircisine. Son olarak Serdar Adalı Başkan'a, Beşiktaş camiasına çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürler. Kendisi çok iyi dostum, abim diyebileceğim seviyede. Muhteşem bir misafirperverlik gösterdiler. Bu statta her zaman oynamak çok başarılı. Bizle karşılaşmadıkları sürece gönülden başarılar diliyorum her zaman.